Mercy Lena Brown, vampir hikayelerinin en ünlü figürü. ...19. yüzyılın sonlarında New England'da yaşamış olan Mercy Brown'un hikayesine tanıklık ediyoruz. O dönemde yaşanan vampir paniğinin belgelenmiş vakalarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. Öldüğünde henüz 19 yaşındaydı. Ölümü tüberküloz olarak bilinen vereme bağlandı. Ancak asıl hikayesi öldükten sonra başladı. Onun hikayesi, cehaletin kan donduran bir öyküsüdür. Bu hikaye, modern bilim ve tıbbın ışığında bakıldığında, insanlığın nasıl bir yanılgı içinde olabileceğinin çarpıcı bir örneğidir. Mercy Brown 1870 yılında George ve Mary Brown çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Rhode Island'ın Exeter kasabasında yaşayan Brown ailesi, tüberkülozun gölgesinde yaşam mücadelesi veren sıradan insanlardı. Tüberküloz, o zamanlar tüketim hastalığı olarak bilinir ve tedavisi olmayan ölüm fermanı olarak anılırdı. Kuzeydoğu'daki ölümlerin neredeyse 1/4'ünden sorumluydu. Tıp henüz modern anlamda gelişmemişti ve bulaşıcı hastalıkların nasıl yayıldığı konusunda çok az bilgi vardı. Hızla yükselen ateş, kanlı bir öksürük ve vücudun gözle görülür şekilde tükenmesi. Nefesi rahatsız edici, hızlı ve zahmetli. Öksürük o kadar aralıksız devam ediyordu ki, zavallı hastalara şikayetlerini anlatmaya zaman bile bırakmıyordu. İnsanlar buna doğaüstü güçlerin neden olduğuna inanmakta herhangi bir sorun görmüyordu. Mercy'nin annesi, Mary 1883 yılında bu hastalıktan öldü. Ertesi yıl Mercy'nin 20 yaşındaki terzi kız kardeşi Mary Olive de hastalandı ve tüberküloza yenik düştü. Bütün kasaba onun cenazesine katıldı ve Mary Olive'in bizzat seçtiği bir ilahiyi söylediler. Annesi ve kız kardeşi öldüğünde henüz bir çocuk olan Lena, gömülmelerinin üzerinden neredeyse 10 yıl geçene kadar hastalanmadı. Fakat tüberkülozu 4 nala giden türdeydi. Çok geçmeden genç kız ölümünü bekler hale geldi. Bir müddet sonra, Ocak 1892'de Mercy Brown da öldü. Ölüm ilanı kız kardeşininkinden çok daha kısaydı. Tüketim hastası olan Bayan Lena Brown, pazar sabahı öldü. Mercy Brown ölümünden sonra aile dramı bir halk hikayesine dönüştü. Halk iyiden iyiye huzursuzdu. Bir cevap arıyorlardı. Köylüler, tüberkülozun yayılmasını durdurmak ve Edwin'in hayatını kurtarmak amacıyla, Mercy'nin babası George Brown'un herhangi bir vampirlik belirtisi gösterip göstermediklerini görmek için karısının ve kızlarının cesetlerini mezardan çıkarmaya ikna ettiler. Kalplerinde taze kan olup olmadığını kontrol etmek istiyorlardı. Mercy'nin annesi Mary ve kız kardeşinin bedenleri çoktan çürümüştü. Fakat Mercy'nin cesedi alışılmadık derecede iyi korunmuştu.
O zamanlar soğuk koşullarda gömülen cesetlerde doğal bir olay olduğu anlaşılmadı. Kalp ve karaciğerde halen kan olduğu tespit edildi. Bu keşif, Brown ailesini etkileyen hastalığın nedeninin Mercy olduğu sonucuna varmasına yol açtı. Suçlu bulunmuştu. Bu durum onun bir vampir olduğunun işareti olarak kabul edildi. Batıl inancın gerektirdiği gibi, sözde vampirin daha fazla zarar vermesini engellemek için kalbi çıkarıldı. Daha sonra yakıldı ve külleri suyla karıştırılarak hasta erkek kardeşine içirildi. O dönem bunun vampirin neden olduğu hastalığı iyileştirdiğine inanılıyordu ve yaygın bir uygulamaydı. Kalbin açılması sırasında pıhtılaşmış ve çürümüş kan bulundu. Bunun tüberküloz hastalığının kanıtı olduğunu kimse bilmiyordu. İnsanlar Edwin'i kurtarmak istiyorlardı. Ne yazık ki bu, Mercy'nin kardeşini kurtarmaya yetmeyecekti. Edwin'in sağlığı bozulmaya devam etti ve 2 ay sonra Mayıs 1892'de öldü. Mercy Brown'un hikayesi ülke çapındaki gazetelerde geniş yer buldu. New England vampir paniği hikayesi çok geniş bir alana yayıldı. Baba George Brown, 1922'de tüberküloz aşısı bulunduğunu görecek kadar çok yaşadı. Mercy Brown genç yaşta öldü. Zavallı kızın tek suçu hasta olmasıydı. Fakat adı 10 yıllarca sebepsiz yere korkuyla anıldı. Gül kokusuyla kendini belli eden bir köprüyü sık sık ziyaret ettiği söylenir. Sesini kaydetmek için kayıt cihazları bu köprüye bırakılır. Kayıt cihazlarını oraya bırakanların söylediğine göre mezarlıkta halen bir şeyler söylüyor. Mercy Brown, bugün kalbini yiyen kardeşinin ve buna izin veren babasının yanında yatıyor. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın.